Bundan binlerce yıl önce insanların tek bir dil konuştuğuna inanılıyordu. Birbirlerini kusursuzca anlayabiliyor, aynı amaç için çalışabiliyor ve tek bir irade gibi hareket edebiliyorlardı. Sonra bir gün göklere ulaşacak kadar büyük bir kule inşa etmeye karar verdiler. Ama hikayeye göre tam o anda her şey değişti. Dilleri birbirine karıştı. İnsanlar artık birbirlerini anlayamaz hale geldi. Kule yarım kaldı. Peki neden? Bu sadece eski bir mit mi, yoksa insan doğası hakkında bugün bile geçerliliğini koruyan derin bir uyarı mı? Bu kadim efsanenin köklerine Eski Ayet'in Yaratılış kitabına indiğimizde sarsıcı bir manzarayla karşılaşırız. Büyük tufanın suları çekilmiş, yeryüzünde sadece tek bir halk kalmıştır. Doğuya doğru göç eden bu insanlar Şinar Ovası'nda, yani bugünkü Mezopotamya topraklarında dururlar. Kendi kendilerine şöyle derler: "Gelin kendimize bir şehir ve başı göklere ulaşacak devasa bir kule inşa edelim. Kendi adımızı yüceltelim ve yeryüzüne dağılmayalım." Bu sıradan bir inşaat projesi değildi. Bu, insanın doğaya, kadere ve yaratıcının mutlak otoritesine karşı açtığı ilk büyük savaştı. İnsanlık tek bir zihin ve tek bir dil etrafında kenetlendiğinde o kadar muazzam bir güce ulaştı ki tuğlaları üst üste koyarak kelimenin tam anlamıyla Tanrı'nın tahtına göz dikti. Ancak hikayeye göre Tanrı göklerden yeryüzüne inip bu birleşmiş insanlığın inşa ettiği kuleyi gördüğünde şu tarihi sözleri söyler: "Tek bir halk oldular. Hepsi aynı dili konuşuyor. Bu yapacaklarının sadece başlangıcı. Artık tasarladıkları hiçbir şey onlar için imkansız olmayacak." Ve yaratıcı o devasa kuleyi yıkmak için yıldırımlar göndermez. İnsanları ateşe veya yeni bir tufana mahkum etmez. Bunun yerine aralarına iner ve dillerini karıştırır. Düne kadar aynı kelimelerle aynı rüyayı gören insanlar bir sabah uyandıklarında birbirlerinin ağzından çıkan sesleri anlamsız birer gürültü olarak duymaya başlarlar. Usta çırağına derdini anlatamaz. Kardeş kardeşe yabancılaşır. İletişim koptuğu an o sarsılmaz birlik saniyeler içinde paramparça olur. Kule anlaşılamayan fısıltıların kaosu içinde yarım kalır ve insanlık bir daha asla birleşememek üzere dünyanın dört bir yanına dağılır. İşte Babil Kulesi efsanesi, tarihin gördüğü en büyük kibrin ve en trajik düşüşün hikayesidir. Peki bu mitin ardındaki felsefe bize ne anlatır? Düşünün, yaratıcı bizi neden dilleri karıştırarak cezalandırdı? Bizi ateşle, tufanla veya yıldırımla yok edebilirdi. Ama omuzlarımıza çok daha kusursuz, asırlar boyu kanayacak bir ceza indirdi. Kelimelerimizi çaldı. Ludwig Wittgenstein çok basit ama sarsıcı bir şey söyler: "Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır." Tanrı Babil'de insanları sadece yeryüzüne dağıtmadı. Bizi kendi zihinlerimizin içine aşılmaz duvarları olan bireysel hücrelere hapsetti. Dillerin ayrışması sadece harflerin değişmesi değildi. Gerçekliğin ta kendisi paramparça oldu. Babil lanetinden önce insanlık tek bir bilinci paylaşıyordu. Diller karıştığında her dil kendi evrenini yarattı. İnsanlar aynı gökyüzüne bakıyor ama tamamen farklı şeyler görüyorlardı. Çünkü dil, dünyayı tanımladığımız basit bir araç değildir. Dünyayı algılama biçimimizin ta kendisidir. Sahip olduğunuz kelimeler kadar düşünebilir, o kavramlar kadar hissedebilirsiniz. Sizin dünyanızda var olan ve size tarifsiz acılar yaşatan bir hissi düşünün. Eğer bu hissin bir başkasının dilinde karşılığı yoksa, onun gerçekliğinde siz tamamen yok hükmündesiniz. Babil laneti insanı sadece toprağından etmedi. Bizi diğer insanların gerçekliğinden de ebediyen sürgün etti. Şimdi karşınızda en sevdiğiniz insanı hayal edin. İçinizdeki o derin karanlığı, o tarifsiz acıyı ya da muazzam sevinci anlatmaya çalışıyorsunuz. Kelimeleri özenle seçiyorsunuz. Ses tonunuzu ayarlıyorsunuz. Karşınızdaki gözlerinizin içine bakıyor. Başını sallıyor ve size tek bir cümle kuruyor: "Seni anlıyorum." Hayır, anlamıyor. Asla tam olarak anlayamaz. Babil'den sonra "seni anlıyorum" demek,
insanlık tarihinin uydurulmuş en acınası yalanıdır. Bizler artık birbirimizle doğrudan iletişim kurmuyoruz. Sadece zihnimizdeki o soyut ve karmaşık hisleri dil dediğimiz kusurlu bir araca yüklüyoruz. Ve bunu karşımızdakinin zihnine bir kod olarak gönderiyoruz. O kişi bu kodu alıyor. Kendi geçmişinin, kendi travmalarının ve kendi kelime dağarcığının filtresinden geçiriyor. Sonra da kendi zihninde yeniden inşa ediyor. Bu bir çeviri faaliyetidir. Ve işin en ironik kısmı nedir biliyor musunuz? İnsanlık binlerce yıl süren bu sürgünün ardından bugün o kuleyi yeniden inşa ettiğini sanıyor. Dijital çağ, internet, sosyal medya algoritmaları hepsi modern insanın o eski Babil kulesini yeniden göklere yükseltme çabası. Bugün hepimiz devasa tek bir dijital platformda buluşuyoruz. Evrensel diller kullanıyoruz. Görünüşte hepimiz aynı kulenin içindeyiz. Ama gerçekte tarihin hiçbir döneminde birbirimize bu kadar sığır ve bu kadar yabancı olmamıştık. Ekranlarımızın arkasında o evrensel dili konuşurken bile kendi yankı fanuslarımıza hapsolmuş durumdayız. Modern Babil'de herkes bağırıyor ama hiç kimse dinlemiyor. Beğeniler ve yorumlar etrafımıza gürültü duvarları örüyor. Kendi fikirlerimizi bize geri yansıtan odalarda yankılanan seslere gerçeklik diyoruz. Farklı bir kelime duyduğumuzda onu anında yok sayıyoruz. Tanrı'nın gelip dillerimizi karıştırmasına artık gerek kalmadı. Bizler algoritmalar eliyle dillerimizi zaten parçaladık. İletişim araçları tarihin zirvesinde ama iletişim eyleminin kendisi çoktan öldü. Peki tüm bu felsefi enkazın ortasında ne yapacağız? Bu devasa yalnızlığın ortasında Babil miti bize ne öğretecek? Bize her şeyden önce radikal bir kabullenmeyi öğretir. Stoacı filozofların bilgeliği bize yüzyıllar öncesinden şöyle fısıldar. Kontrol edemediğin şeyi kabul et ve içsel kaleni inşa et. Babil miti, başkaları tarafından tam ve eksiksiz olarak anlaşılma arzusunun bizi tüketen bir serap olduğunu gösterir. Anlaşılma kaygısı bizi başkalarının kelimelerine ve yargılarına köle yapar. Sürekli bir onay bekleme halidir bu. Eğer Babil lanetinin geri döndürülemez bir varoluşsal gerçeklik olduğunu kavrarsak, o ağır beklenti yükünden kurtuluruz. Birisi bizi yanlış anladığında, bizi yargıladığında yıkılmayız. Çünkü biliriz ki onun yargıladığı şey bizim gerçeğimiz değildir. Onun yargıladığı şey kendi zihninde bizim kelimelerimizden inşa ettiği o kusurlu kopyadır. Bizi değil, kendi kurgusunu reddediyordur. Bu bitmek bilmeyen anlam arayışımızda Babil bize mutlak yalnızlığı bir trajedi olarak görmemeyi öğretir. Bu yalnızlık varoluşun yegane koşulu ve özgürlüğün ta kendisidir. İnsanın dünyadaki amacı o yıkık kuleyi yeniden inşa edip herkesle aynı dili konuşmak değildir. İnsanın amacı o yıkıntıların arasında dolaşırken kendi sessizliğinin değerini bilmektir. Kendi gerçeğini dış dünyanın o sağır edici gürültüsünden korumaktır. En derin hislerimizin, en büyük acılarımızın ve en yüce sevinçlerimizin kelimelere sığmayacak kadar değerli olduğunu bilmenin huzuruyla yaşamaktır. Her zaman eksik anlatacağız. Her zaman yarım anlaşılacağız. Ve inanın bana bu tamamen sorunsuz bir gerçektir. Babil bir son değildi, bir uyanıştı. Bizi tek düze bir sürü olmaktan çıkarıp kendi evrenini taşımak zorunda olan trajik ama görkemli bireylere dönüştüren o acımasız uyanış. Şimdi durun. O enkazın ortasında derin bir nefes alın. Anlaşılmayı beklemekten vazgeçin. Kendi kulenizi kendi içinize inşa edin. Ve o anlaşılamamanın ağır ama bir o kadar da özgürleştirici yalnızlığının tadını çıkarın.